Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişle yapılışı kolay, güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanıyorum. İpime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Öncelikle modelimin kısa bir anlatımı için birkaç sıradan oluşan haroşa bir lastik hazırladım. Haroşa ilmeklerimi ben hem ön yüzden hem de arka yüzden düz olarak ördüm. İlmek sayımız 2 ve 2'nin katları, yani 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde devam ediyor. Modeli tamamlamak için artı bir ilmek ilave ediyoruz. Şimdi ben modelimin ilk sırasıyla başlıyorum. Burada 6 tane ilmeği kenar patı için ayırdım. Öncelikle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar patımda alt lastiğim düz olduğu için bunları haroşa ilmeklerimi düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Burası benim kenar patım olacak, fakat kalan diğer ilmekleri de ön yüzde bir sıra düz olarak örmeye devam ediyorum. Eğer haroşa ilmeklerinizi hem ön yüzde hem de arka yüzde ters olarak örüyorsanız, modelin başlangıcında bu düz örgüyü yapmanıza gerek yok. Modeli arka yüzden kurarak devam ediyor olacaksınız. Şimdi ben sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Dediğim gibi ters olarak örenler ön yüzde düz olarak örmesin. Kenar ilmeğimi de burada ters örüyorum ve modelin birinci sırasını ön yüzde tamamladım. İkinci sıra arka yüze geldiğim zaman burada asıl modeli kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. Birinci ilmeği ters örüyorum. Mutlaka ters ilmekle başlıyoruz. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Bir sonraki ilmeği ters. Sıra sonuna kadar ters ilmekle başlayıp bir ters, bir düz şeklinde devam ediyorum. Bir ters, bir düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Ters, düz. Sıra sonuna kadar bir ters, bir düz olarak ilmeklerimizi örüp tamamlayalım. Kenar patına gelene kadar bu şekilde bir ters, bir düz örüyorum. 2, 4, 6 tane kenar patı bıraktım. Son ilmeğim ters oldu. Şimdi kenar patımı ben hem ön yüzde hem arka yüzde düz ördüğüm için 6 ilmeği düz olarak örüyorum. Sadece kenar ilmeğimi ters örüyorum. 3, 4, 5, kenar ilmeğimi de ters ördüm. Toplamda 6 ilmek kenar patı için örmüş oldum. Şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Kenar patı için ilmeklerimi düz olarak örmem gerekiyor. Kenar ilmeğimi aldım. Kalan 5 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar patındaki ilmek sayımız örneklik olduğu için siz daha fazla ilmek sayısı da ekleyebilirsiniz. Şimdi burada düz olan ilmeğim var. Bu ilmeğimi Selanik olarak örmem gerekiyor. Kendi içinden değil, bir alt sıraya batarak ilmeği düz olarak örüp sol şişimdeki ilmeği bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeği ters örüyorum. Düz ilmeğe geldiğim zaman kendi içinden değil, bir alt sıraya batarak düz örüp şişimdeki ilmeği bırakıyorum. Bir ilmek ters. Bir sonraki ilmek tekrar bir alt sıradan batıyorum. Düz ördüm, şişimdeki ilmeği bıraktım. Bir ilmek ters. Düz ilmekleri hep kendi içinden değil, bir alt sıraya batarak örmeye devam ediyorum. Bir ilmek ters. Tekrar düz ilmeği bir alt sıradan alarak düz ördüm ve bıraktım. Bir ilmek ters. Düz ilmek ve yine bir alt sıradan battım, düz olarak ördüm. Sıramızın sonuna kadar gösterdiğim gibi örüp bu sırayı tamamlayalım.
Düz ilmeği tekrar kendi içinden ördüm. Ters ilmek ördüm. Başlangıçta düz ilmekle başladığımız için sonunda da mutlaka modelin düzeninin bozulmaması için düz olarak örüp son ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeği de ters ördükten sonra bu sırayı da tamamlamış olduk. Arka yüze geliyorum. Arka yüzden de tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Ters ilmekleri ters örüyorum. Düz olan ilmekleri kendi içinden değil bir alt sıraya batarak düz ördüm ve ilmeğimi bıraktım. Ters, düz ilmek bir alt sıradan batıp şişimdeki ilmeği bırakıyorum. Bir ilmek ters. Bu sıramızda böyle tamamlıyoruz. Kenar patına kadar gösterdiğim gibi örelim. Şimdi kenar patına kadar düzleri bir alt sıradan, tersleri de normal ördük. Toplamda kenar patım için 6 ilmeğim var. Bunun 5 tanesini düz olarak örüyorum. Haroşa olarak. Kenar ilmeğimi de ters ördüm ve bu sıramı da tamamlamış oldum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geliyoruz. Aynı şekilde hep örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Kenar patından sonra ilk düz ilmeğim geliyor. Bunu kendi içinden değil bir alt sıradan batarak düz örüp bıraktım. Bir ilmek ters. Tekrar bir alt sıradan batıp düz ördüm, bıraktım. Bir ilmek ters. Düz ilmeği bir alt sıradan batıp örüyorum. Bu sıramızı da tamamlayalım. Bir ilmek ters. Şimdi buraya kadar anlaşıldığını düşündüğüm için burada devam etmeyeceğim. Sadece şuradan itibaren 2 tane haroşamız oldu. Toplamda 6 tane olana kadar kenar patındaki haroşa ilmeklerimiz, Selanik örgülerimizi örmeye devam ediyoruz. İstediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz bunu. Herhangi bir sınırı yok. İsterseniz 5 yapabilirsiniz, 6 yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Şimdi ben burayı 6'ya tamamlayıp tekrar anlatımımı yapmaya devam edeceğim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ben kenar patında 6 sıra haroşa dişi olana kadar ördüm. Şöyle saydığımız zaman lastikten yukarıya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 sıra ve Selanik ters örgülerimi hazırlamış oldum. Dediğim gibi bu aradaki Selanikleri daha uzun ya da daha kısa tutabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi Selanik modelimiz bittikten sonra arada haroşa ilmeklerim var. O sırayla devam ediyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi alıyorum. 5 ilmek daha düz örüyorum kenar patım için. Toplamda 6 ilmeğim olacak. Kenar ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi burada modelin üzerine de tekrar haroşa yapmamız için bütün ilmekleri sonuna kadar düz olarak örüyorum. Hem ters hem de düz olan ilmekleri bir sıra şeklinde ön yüzde düz örüyorum. Modele kabarık görüntüyü veren aradaki haroşa ilmeklerimiz olacak. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Siz istediğiniz şekilde kenar ilmeğinin de alışını değiştirebilirsiniz. Arka yüze geldiğim zaman tekrar bir sıra düz örüyorum ki ön yüzde haroşa olması için. Baştan sona kadar bütün ilmeklerimi arka yüzde düz örüyorum. Kenar patı da dahil.
Bu bizim ara modelimiz. Şimdi kenar patına da geldiğimiz zaman hem ön yüzde hem arka yüzde ben düz örmüştüm. Ve yine düz olarak örmeye devam ediyorum. Sadece kenar ilmeğimi ters örüyorum. Arka yüzde de bir sıra düz ördük. Şimdi tekrar ön yüze geldim. Bakın bir tane haroşa dişimiz oluşmuş oldu. Biz bunu ikiye tamamlayacağız. Burayı da 3-4 şeklinde istediğiniz gibi genişletebilirsiniz. Ben 2 sıra olarak hazırladım. Bütün bir sırayı düz olarak örmeye devam ediyorum. Kesmeden anlatıyorum ki sıralarımızı karıştırmamamız için. Şimdi şöyle baktık, bir sıra haroşamızı yapmış olduk. Tekrar modelin arka yüzüne geldim. Bir sıra daha düz olarak örmeye devam ediyorum. Şimdi bu sırayı da arka yüzde örüp tamamlayalım. Sadece düz örüyoruz. Şimdi arka yüzde de bir sıra daha düz ördüm. Modelin ön yüzüne geliyorum ve burada ben birinci modelimi tamamlamış oldum. Toplamda 4 sıra ördük ve ön yüzde 2 tane haroşa ilmeklerimiz oluşmuş oldu. İkinci modele tekrar birinci modelin tekrarıyla başlıyorum. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra kenar patı için ilmeklerimi düz örüyorum ve bu sırada başlangıç olduğu için kalan diğer ilmekleri de sıra sonuna kadar düz olarak örmeye devam ediyorum. Modeli tekrar bir ters bir düz şeklinde arka yüzde kurmaya başlayacağız. Sıra sonuna kadar ilmekleri düz örelim. İkinci modelin birinci sırasını ön yüzde ördüm. Arka yüze geliyorum. Şimdi ters düz ilmeklerimizi örmeye başlıyoruz. Kenar ilmeğimi aldım. İlk ilmeği mutlaka ters olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Düzleri normal örüyoruz. Selanik gibi örmüyoruz arka yüzde. İlk kurduğumuz zaman tekrar ters, bir ilmek düz. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Bir ters, bir ilmek düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz ve sonundaki son ilmeğimi de ters örüyorum. Model ilmeklerimi tersle bitirmiş oldum. Şimdi kenar patı içinde ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. İkinci modelin ikinci sırasında arka yüzde kurduk. Şimdi modele geldiğimiz zaman bu sırayı da birlikte örelim. Kalan sırayı da ilk modele bakarak devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğinden sonra kenar patı için 5 tane ilmeği düz örüyorum. Toplamda 6 ilmeğimi örmüş oldum. Kenar patını ördük. Şimdi burada düz ilmeğim var. Tekrar Selanik örgü yapıyoruz. Kendi içinden değil, bir alt sıradan batarak ilmeğimi düz ördüm ve bıraktım. Bir ilmek ters. Tekrar düze geldim. Bir alt sıradan batıyorum. İlmeği örüp bırakıyorum. Bir ilmek ters. Düze geldiğim zaman tekrar bir alt sıradan batarak ilmeği bıraktım.
bir ilmek ters. Şimdi modelimiz bu şekilde ilerliyor. Tekrar şu 2 sıra haroşayı saymadan üstünde toplamda 6 tane haroşa dişi olana kadar bu Selanik örgümüzü örüyoruz. Bir düz bir ters şeklinde ve modelimizin yapılışı bu şekilde. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptım. Umarım anlaşılır olmuştur. Bu modeli de bir yeleğin, bir hırkanın ön parçası olarak düşünerek sizlere fikir amaçlı hazırladım. Herhangi bir ölçüsü yok. Tamamen fikir amaçlı hazırlanmış bir örgü modeli. Size göstermiş olduğum gibi kenar patı ve lastiğini de haroşa için ön yüzde arka yüzde düz olarak ördüm. Hem çocuk hem de yetişkin örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle gösterdiğim zaman kabarık, tam böyle kışlık yelek, hırka, atkı, bere, patik gibi birçok örgüde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Arka yüzü de aynı şekilde, ön yüzü, arka yüzü bir olan bir model. Bebek battaniyesi de çok güzel olur bu modelle. Umarım sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.